Tarihe, altın harflerle yazılmış bir halkın bu halde oluşu, bakıldığında çok trajik olduğu gibi yok olmaya yüz tutmuş bir toplum. Tarihe biraz baktığımızda Cengiz Han gibi bir komutana sahipti. Ordusu ile dünyanın büyük bir kısmını ele geçiren, Çinlilere karşı yaptığı akınlarla bilinen, tarihte ilk biyolojik silah kullanan ve daha birçok askeri gelişmede öncülük eden bir toplum. Ancak her ne kadar hala daha kendi atalarıyla övünseler de artık unutulmaya yüz tutulmuş, gelişmeye yeni yeni başlamış ve eğitimde büyük reformlar yaparak tarihin tozlu raflarına konulan geçmişlerini temizleme derdindeler. Onlar Moğollar. Videoya başlamadan önce dizi, film, oyunların hikayelerini anlattığım Asıl Hikayesi adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Katıl üyesi olan ve Twitch üzerinden ücretli abone olup maddi destek veren herkese çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve Moğollar adlı videoma hoş geldiniz. İlk soruyu cevaplamak istiyorum. Moğollar Türk müdür sorusu. Bakıldığında Göktürklerin Asya kökenli olduğu bilinir. Tıpkı Moğollar gibi. Ancak Moğollar Türk değildir. Bu halkın kendisine ait bir ırk olduğunu söylesem daha doğru olur. Ayrıca tarih boyunca Türk olan birçok devlete akınlar düzenlemiş ve onları ya yıpratmış ya da yok etmiştir. Bunun yanında Müslüman devletler de bu akınlara dahildir. Hal böyle olunca bizim düşmanımız diyebiliriz. İkinci soru, bu halk Müslüman mı? Bakıldığında bu ülkenin ve toplumun Müslüman olmadığını, bunun yanında Budist bir dine inandıklarını söyleyebiliriz. Ancak bununla sınırlı değiller. Bu toplumun şu anki veriler ışığında nüfusu 3 milyona yakın ve hala daha göçebe bir toplum. Hep bahsi geçen uçsuz bucaksız bozkırlarında hayvanlarını otlatabilmek için sürekli yer değiştiriyorlar. Sırf bu yüzden dünyada en büyük göçebe toplum unvanını almış durumda. Bir diğer kısım ise başkentleri olan Ulan-Batar yani Kırmızı Kahraman olarak bilinen şehrin ortalama sıcaklığı -1,3 derece ile rekor seviyede. Burada hayat şartları çok çetin. Hava buz gibi. Öyle ki deniz seviyesinden en yakın yerin yüksekliği 560 metre ile Höhnur Gölü'dür. Anlayacağınız bayağı soğuk bir yer. Ekonomisi ise yok denecek kadar az. En yüksek banknot 500 Moğolistan tügrikidir. Bu tutar Türk lirasına çevrildiğinde ise 2,8 TL yapmakta. Yani oldukça düşük. Bunun tabi sebepleri belli. Üretim neredeyse yok. Ülkede genel olarak hayvansal ürünler üretilmekte. Bunun yanında altın ve bakır madenleri sayesinde ithal ettikleri de ürünler var. Bu rakamlar maalesef ki çok düşük. Bu halkın en büyük dezavantajı ise tarihsel olarak hiç metinlerinin olmayışı. Alfabeleri dünyadaki en zor alfabe ve öğrenilmesi en zor dil oluşu. Bu yüzden çok eskilerden beri okuma yazma olmadığı ve bu konuda atılımlar yapılmadığı için edebi eserleri yok denecek kadar az. Nüfusları zaten az olan bu topluma baktığımızda bundan birkaç yıl sonra tamamıyla asimile olarak benliklerini unutup hala daha başarı olarak Cengiz Han'ı övüneceklerini söylemem gerek. Çünkü komşu ülkeleri Çin ve Rusya gibi asimile edebilen sömürge mantığına sahip, en önemlisi de bu konuda çok iyi olan ülkeler ile komşu olması. Askeri gücü oldukça düşük ancak zaten pek de işi yok diyebiliriz. Bilinenin aksine sadece bir Moğolistan yok, 2 adeti var. Biri dış, diğeri iç olarak adlandırılıyor. Dış olarak söylenen Moğolistan, Rusya'dan ayrılmış bir toplum, iç olarak adlandırılan toplum ise Çin'de bulunmakta ve yapılan sayımlara göre 25 milyona yakın bir nüfusu var. İşte size burada bahsettiğim kısım Çin ve Rusya'nın nasıl Moğol halkını bölüştüğü. Çin ve Rusya gibi gelişmiş ve kalabalık ülkelerin arasında bir sağa bir sola giden Moğolistan,
Moğol toplumlarından sadece özgür olarak bir avuç insan kaldı. Bakıldığında bir toplumun atalarıyla övülmesi elbette çok iyidir. Ancak eğer sen dünyaya ayak uyduramaz ve gelişme gösteremez isen eninde sonunda her şeyden geri düşeceksindir. Moğollar rağbete kapılmış ve akıntıyla sürüklenir bir haldeler. Toprakları çok geniş bir alana yayılıyor. Evet, ama havanın soğuk olması elverişli bir tarım yapmada büyük bir engel. Halkı incelediğimizde ortalama yaşam sürelerinin kadınlarda 74, erkeklerde ise 65 olarak bilinmekte. Moğol toplumunun biraz alkolik olduğunu, bu yüzden de milli içecekleri Eyrek adlı verilen bir içki olduğunu bilmemiz gerek. Ne üzücüdür ki Moğollar sudan çok bunu içmekte. Sütün fermente edilmesiyle elde edilen bu içeceğe eğer bir misafir geldiyse bir kase konularak ikram edilir. Ancak saygısızlık etmemek adına kaseyi almanız gerekiyor. Fakat içme zorunluluğunuz yok. Yapısal olarak bakıldığında geçmişte çok barbar bir sınıfa sokulsa da oldukça misafirperver bir toplum. Şunu unutmayın, biz Moğolları her zaman düşmanlarının yazmış olduğu tarih kitaplarından biliyoruz. Bir toplumu düşman olarak gören tarihçilerin ne kadar objektif bir bakış açısıyla kaleme aldığı bence tartışılabilir. Zamanında bu toplumun eski Rusya'nın birer sömürgesi olduğunu görüyoruz ki hala da öyle diyebiliriz. İşin aslı eski Rusya Moğollara en büyük yeniliği getirmiştir. Sistematik eğitimi. Dünyada okuma ve yazma oranı sahip en yüksek ülkelerden bir tanesi olmayı başarmış. Şimdi bazılarınız küçümseyebilir. Zaten nüfusu çok az. Bu rakam normal diye. Hala daha göçebe olan yerleşik hayata bile nüfusun çoğunluğunun geçmemiş bir ülkeden bahsediyoruz. En önemlisi de geçmişe dair bir eğitim sisteminin olmayışı, bu reformlar sayesinde eğitimde yükselmenin gerçekleşmesi büyük bir başarıdır. Her ne kadar eski Rusya yıkıldıktan sonra bağımsızlığını kazansa da dünyada yaşanan ekonomik kriz sonrası erkek kesimlerin birçoğu okuldan hayvanların başına geçmiştir. Çünkü yokluk had safhaya ulaşmış ve devlet ise çocukların eğitimi için kişi başı 70 kilogram et vergisi istemiştir. Birçok aile bunu karşılayamadığı için de çocuklarını okula gönderememiştir. Her ne kadar an itibariyle bu yıkım toparlanma yolunda hızla ilerlese de bazı şeyler için çok geç kalınmış. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.